Efendim merhabalar, ben Deniz Öner Döşer. Bundan böyle Dünya Astrolojisi programlarında birlikte olacağız. Diyeceksiniz ki Dünya Astrolojisi nedir? Kitabımdan bu konuyla ilgili bir bölümü hemen ön sözünden okumak istiyorum. Dünya Astrolojisi, astrolojinin dünya olaylarına uygulamasıdır. Yargısal astrolojinin bir dalıdır ve astroloji tarihçilerince astrolojinin en eski dallarından biri olarak kabul edilir. Politika, hükümetler, milletler, devletler ya da şehri yöneten siyasetçiler ve kanunlar, ekonomik değişimler, doğal afetler, hava tahminleriyle ilgilenir. Astrolojide pek çok branş vardır. Bunlardan bir tanesi olan Dünya Astrolojisi kişisel haritalardan ziyade daha ülkelerin haritalarına yönelik çalışır. Tabii ki ülkelerin liderleri, partilerin liderleri gibi bazı siyasetçilerin astroloji haritaları üzerinden de genel olarak değerlendirme yapılır. Ayrıca az evvel Dünya Astrolojisi kitabımda bahsettiğim gibi bazı önemli doğa olayları üzerinden de yorumlar yapılır. Depremler, volkan patlamaları ya da su baskınları gibi temalar bunların içerisinde yer alır. Hatta en eski kullanım tarzlarından bir tanesi Dünya Astrolojisi branşının hava tahminidir. Astrometeoroloji denilen alan özellikle daha uzun dönemli tahminler yönünde hayli güzel işlev görür. Tabii ki buradaki sunumlarımda özellikle haritalar üzerinden bazı anlatımlar yapmak istiyorum. Yeni aylar, dolunaylar yaklaşık 15'er günlük değişimler hakkında bize bilgiler verir. En son gerçekleşen Kova dolunayı 9 Ağustos'taydı. Arkasından pek çok şeyi de beraberinde getirdi. Şimdi biraz Kova dolunayı haritaları üzerinden konuşalım bakalım. Kova dolunayı esnasında gökyüzünde astrolojik ifadesiyle uçurtma açı kalıbı vardı. Diyeceksiniz ki ya gezegenler bir uçurtma formasyonu mu oluşturuyordu? Evet. Şuradaki çizgileri tabii ki gökyüzünde gezegenlerin yerleşimlerini hayali çizgilerle birleştirseniz adeta bir uçurtma motifi oluşuyordu. Uçurtma açı kalıbı çok nadiren gökyüzünde oluşur ve pozitif, negatif ama çok olaylı dönemlere de işaret eder. Bu uçurtma açı kalıbının en önemli itiş noktasında ve olayların patlak vereceği durumları bize en çok ifade eden noktasında Mars vardı. Mars askeri konuları ifade eder. Aslında Mars terazi burcunda ilerlemekte olduğu için politik ve stratejik konuları da aynı zamanda anlatır. Mars ne yazık ki bazı ateşli şeyler, özellikle yangınlarla da alakalıdır ve arka arkaya yangınlar deneyimliyoruz içinde bulunduğumuz bu dönemde. Mars'ın terazi burcuna geçişi 7 Ağustos'ta olmuştu ve ardından da yine yangınlar deneyimliyoruz. Daha önce de Mars'ın bazı stresli açılarıyla beraber. Pek tabii ki bu gökyüzünde oluşan açısal formasyon Dolunay'la beraber daha da belirginleşti. Dolunay genellikle bir takım şeylerin ortaya çıkışını, görünür olmasını anlatır. Bunların içerisinde ülkeler arası anlaşmalarla da ilgili bazı gelişmeler vardı ve ne yazık ki yaşadığımız 10 Ağustos depreminin de bir takım risklerini astroloji haritası içerisinde görmekteydik. Özellikle Mars'ın apex dediğimiz odak noktasında olması sebebiyle. Coğrafi astroloji haritaları kullanıyoruz aynı zamanda astroloji okulunda derslerimizde de. Bu da biraz evvel gördüğümüz astroloji haritasının dünya atlası üzerine yansıması. Ve bu dolunayın astroloji haritasını Türkiye'nin de bulunduğu bölgeye yansıttığımız zaman özellikle Jüpiter ve Venüs gezegenlerinin geçiş yaptığı koridoru, Ege-Marmara koridorunu görüyoruz. Tabii bu koridor üzerinde öncelikli olarak 10 Ağustos depremini yaşadık ve özellikle Jüpiter'in bulunduğu biraz da büyüten bir etkisi var astrolojik olarak. Balıkesir'in bulunduğu bölgeye de çok yakın geçti. Sadece Balıkesir değil, biliyoruz ki Marmara'da, Ege'de birçok bölgede etkilenmiş oldu. Tabii sadece bu göksel formasyonun ifade ettiği bu depremle ilgili şeyler değildi. Ve 9 Ağustos'tan başlarsak
yaklaşık 2 hafta boyunca önümüzde gelişecek bazı olayların da yine denizlerle ilgili olacağını bize aynı zamanda anlatıyordu. Ege Koridoru deyince aklımıza Türkiye-Yunanistan ilişkileri geliyor. Buradaki güç çekişmeleri pek tabii ki geliyor. Öte yandan su elementinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşen bu dolunay Sirius yıldızıyla da hizalandı ve Sirius astrolojide küçük olayların, küçük hareketlerin büyük sonuçları olduğunu anlatır. Birçok manası vardır. Olumlu yönde de manaları çoktur ama bir diğer tarafında da yangınlarla alakalı. Şöyle ki yakan, kavuran manasına geliyor Sirius ve sıcak hava koşullarıyla, aşırı sıcak dalgalarıyla alakalı kundakçılık gibi bazı yangınlarla da alakalı ve yine özellikle Çanakkale civarında gerçekleşen yangınları da gördük. Coğrafi astroloji haritaları gezegenlerin iz düşümlerini bize gösterir ve bu gezegenlerin temsil ettiği şeylerin yeryüzünde hangi alanlarda, hangi bölgelerde daha ziyade kendini göstereceğini anlatır. Yani astroloji bir tarafında sembolik bir dildir ama bir diğer tarafında da bazı etkileşimler de işin içerisinde vardır. Bu haritanın devamında uğurlu kavuşumdan biraz bahsetmek istiyorum. Yani biraz da böyle o dolunayın stresli etkilerinden daha uğurlu, hayırlı etkilere dönelim. 12 Ağustos'ta bu Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu esnasında çıkarttığımız astroloji haritası. Hepimize hayırlar, uğurlar getirsin. Bolluk, bereketle alakalıdır genel anlamıyla. Bir diğer taraftan sularla, denizlerle alakalıdır dedik. Özellikle yağışlarla alakalıdır. Tabii kuraklığın çok arttığı bir dönemdeyiz. Umarım hepimize bereketli yağışları da beraberinde getirir. Sadece içinde bulunduğumuz bölge için geçerli değil pek tabii ki. Bu kavuşumun iz düşümlerine baktığımızda aslında bölge olarak biraz daha Türk devletlerinin olduğu bölgeyi görüyoruz. Yani Türkiye'nin daha doğusundan ilerlediğimizde Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan'ın olduğu bölge. Demek ki bu Jüpiter-Venüs kavuşumunu takip eden yaklaşık bir aylık süreçte özellikle Türk devletleri alanında belki Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili olarak bazı önemli gelişmeler, olumlu yönde gelişmeler ağırlıkta olarak beklenebilir. Gerek Dolunay'ın coğrafi haritası, gerekse bu Venüs-Jüpiter kavuşumunun haritası aslında içinde bulunduğumuz bu dönemi biraz daha geniş tabanlı ele alırsak bazı uzlaşma fırsatlarını da beraberinde getiriyordu. Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının astroloji haritasına baktığımız zaman aslında Mars tam tepe noktasında yani gene güç çekişmelerinin olduğunu gösteriyordu. Terazi burcu uzlaşmalar ve anlaşmalarla alakalıdır. Fakat Mars daha mücadeleli, daha agresif, aslında bir güç ortaya koymak istenilen durumları da anlatıyor. Ve Neptün ve Satürn'le karşıtlığı da tam bu anlaşmanın yapıldığı 8 Ağustos 2025 Washington'da saat 16.25'te imzalandığı zamanın astroloji haritasına baktığımızda Terazi burcundaki Mars bize bazı stratejik hareketlerin işin içerisinde olduğunu gösteriyor. Aslında pek tabii ki Donald Trump'ın araya girdiği bu uzlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne bir avantaj sağlayan tarafıyla gözüktüğü gibi tam tersi Rusya için bir dezavantaj gibi gözüküyordu. Ve özellikle Rusya'nın Kafkasya'daki hakimiyetinin adeta sonlanmasının işaretleri gibi görülebilirdi. Bir diğer tarafında malum Azerbaycan olsun, Ermenistan olsun Rusya'dan ayrılan ülkeler olduğu için tabii ki Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki hakimiyetinin de azalmaya başladığının bir işaretçisiydi. Yani bu ülkeler artık yavaş yavaş daha başka ülkelerle özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede olacağı için daha bu bölgedeki ülkelerle belki direkt temas içerisinde olma şansı yakalayacaklar. Özellikle Türkiye'de tabii burada bir faktör olabilir. Yani bir güç çekişmesini de barındırıyordu beraberinde ve pek tabii ki burada önemli bir aktör olarak baktığımızda Nikol Pashinyan, Ermenistan Başbakanı, bu kavuşum, uğurlu kavuşum, Venüs-Jüpiter kavuşumu henüz kesinleşmemiş olsa da Pashinyan'ın haritasında bazı olumlu etkileri
barındırıyordu. Yani barış sağlama ya da diğer ülkelerle işbirliği sağlama yönünde olumlu etkileri barındırıyordu. Ama doğum haritasındaki Mars ve Plüton karşıtlığı da içinde bulunduğumuz bu dönemdeki Mars'ın Satürn-Neptün karşıtlığıyla çakışmakta. Yani bir taraftan aslında güç çekişmeleri bitmedi Paşinyan için, Ermenistan için. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Rusya ile Ermenistan arasında bir güç çekişmesi ve Vladimir Putin'le Paşinyan arasında, Nikol Paşinyan arasında bir güç çekişmesine şahit olacağız. Çünkü Mars-Plüton karşıtlığı göze göz, dişe diş demek, mücadele demek, kavga demek, savaş demek. Tabii ki adeta bir bilek güreşi gibi aynı zamanda bir politik mücadele de demek ve bayağı güçlü bir karşıtlık bu haritada zorlu açılarla bağlantılı. İlham Aliyev'in astroloji haritasına baktığımızda gökyüzündeki Mars ve Neptün-Satürn arasındaki zorlu açı onun da doğum haritasında Oğlak Burcu'ndaki gezegenleri biraz stresli olarak etkiliyordu. Uğurlu, hayırlı gelişmeleri ifade eden Venüs-Jüpiter kavuşumunun bazı olumlu etkilerini alsa da İlham Aliyev için de aslında önümüzdeki dönemde biraz daha mücadeleli zamanlar var. Yani anlaşmanın yapıldığı gün bazı olumlu etkiler olmakla birlikte stresli açılar hakimdi. O zaman bu anlaşmayla birlikte aslında bölgede adeta bir güç mücadelesi de devreye girmiş oldu. Daha da önemlisi bu anlaşmanın yapıldığı 8 Ağustos günü Merkür gerilemesi devam etmekteydi. Yani bunun üzerinden tekrar geçileceğini, bazı yapılan anlaşmaların daha sonra bozulabileceğini, değişikliğe uğrayabileceğini de anlatan bir durum söz konusuydu. Kazanan kim oldu? Donald Trump. Görünürde en azından. Yani iki ülke liderini bir araya getirdi. Bir barış sağlamış oldu böylelikle. Ve uğurlular olarak tanımladığımız Venüs-Jüpiter'den de olumlu etki aldığı bir zaman dilimindeydi. Aynı zamanda gökyüzündeki sert açılar Donald Trump'ı nispeten daha az etkiliyordu. Ve Dolunay derecesinden de genel olarak olumlu etkiler aldı. Yani Donald Trump gene sahnedeydi, ön plandaydı ve tabii ki Nobel'e de aynı zamanda aday gösterilmesi gibi bir ihtimalden dolayı da hayli keyfi yerindeydi. Peki ya Vladimir Putin'in astroloji haritası nasıl etkiler alıyordu? Önümüzdeki günlerde hemen 15 Ağustos'ta Trump ve Putin arasında bir görüşme olacak. Alaska'da yapılacak bu görüşme. Vladimir Putin'in astroloji haritası bu dönemde bir tarafından kendi gücünü dünyaya ilan etme arzusunun çok tetiklendiği, Aslan Burcu'ndan geçiş yapan, Güneş'ten transit alırken uzak yerlerde bazı şans ve fırsatları yakalayacağını gösteren bir etki daha alıyordu ki evet, bir Rus devlet başkanı olarak Alaska'ya gidiyor. Uzun yıllar sonra yapılan bir ziyaret. Eskiden Rus topraklarına ait olan ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden tarafından alınan bir bölge Alaska malum. Mars doğum haritasının 12. hanesi dediğimiz arka planda dönen işler hanesinde etki yaratacak önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla tabii ki perde arkası işleri de anlattığı için özel toplantılar, belki bazı perde arkası konuşmalar ama aynı zamanda Vladimir Putin için bazı arkasından dönen işlerin de devreye gireceği bir zaman. Yani zor bir zaman dilimi. Çünkü Mars genel anlamda agresyonu, mücadeleyi, kavgayı ve kişiye düşmanca yapılan bazı hareketleri anlatır ve Terazi burcunda çok sayıda gezegeni olan bir liderden bahsediyoruz. Vladimir Putin'den bahsediyoruz. Peki biraz daha ilerlersek Venüs-Jüpiter uğurluların kavuşumu 12 Ağustos'taki nereye iz düşüyordu? Tabii ki dünya üzerinden başka geçiş yapan bazı hatları da var ama özellikle Alaska'yı aldım. Çünkü Alaska üzerinden ve Batı ufkuna denk düştüğü için anlaşmaları, uzlaşmaları temsil eden alandan geçiş yapıyor. Dolayısıyla astroloji haritaları da aslında bize Alaska'nın seçilmesinin pek de tesadüfi olmadığını gösteriyor. Yani burası olumlu etki alan bölgelerden bir tanesi, genel anlamda uzlaşma yakalamak yönünde.
Türkiye astroloji haritası bu uğurlu kavuşumdan nasıl etkiler alıyor? Venüs ve Jüpiter yükseleni Yengeç burcu olan Türkiye için biraz daha rahatlamayı, ferahı, en azından halk için daha olumlu şeyleri ifade eden bir alandan geçiş yapıyor. Evet, ekonomik anlamda hiç de kolay olmayan bir dönemden geçiyoruz. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Yangınlar bir taraftan, depremler bir taraftan, bunların endişeleri bir taraftan. Ama gene de bu olumlu geçiş, özellikle Türkiye astroloji haritasını etkilediği alanlar olarak bakarsak, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin dışa görüntüsünü temsil eden kişiler veya girişimler nezdinde başarı şansını yukarıya çeken bir takım durumları ifade ediyor. Ve aynı zamanda borsa gibi, aynı zamanda turizm gibi alanlara da olumlu etkileri var. Borsamız hayli zorlandı ama son günlerde biraz yükseliş gösterdi. Turizm özellikle bu yıl başından itibaren fiyatların yükselmesiyle beraber hayli sekteye uğradı. Ama belki de bu kavuşumu takip eden günlerde turizm açısından olumlu gelişmeler olabilir. Her koşulda biraz daha halkı da rahatlatan umarım gelişmeleri beraberinde getirir ve para finans alanına olumlu yansıdığı için borsayı biraz daha yukarıya taşıyabilecek olumlu bazı haberler de devrede olabilir. Türkiye'nin dış ilişkilerinde pozitif gelişmeleri bekliyorum derken Hakan Fidan'ın Sayın Dışişleri Bakanı'nın astroloji haritasına baktığımız zaman 17 Temmuz 1968 doğumlu, doğum saati net olmadığı için bir genelleme yapacağım. Yengeç burcundaki gezegenleri bu dönemde olumlu etkiler alıyor. Bir tarafında dış menşeli işlerde arabuluculuk, uzlaştırıcı olmak yönünde olumlu bazı etkileri varken diğer taraftan özellikle Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle beraber doğum haritasında Yengeç burcunda Mars'ı olan Sayın Fidan'ın önümüzdeki günlerde aslında en çok Ağustos sonu, Eylül daha fazla olmak üzere bazı mücadelelere girişmesi gerekeceğini, muhtemelen Gazze ile ilgili olabilir, Suriye ile ilgili olabilir. Bu alanda dış menşeili ilişkilerde daha korakor bir mücadele içerisinde olması potansiyelini beraberinde getiriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında bu son kavuşumdan, Venüs-Jüpiter'in uğurlu kavuşumundan bazı olumlu etkiler de aldı. Bu harita aslında bu uğurlu kavuşumun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha finansal durumunu etkileyen alanlarını olumlu yönde tetikledi diyebiliriz. Ona da harita olarak baktığımızda dış ödemeler gibi veya krediler, borçlar gibi alanda bir takım şişkinlikler olmakla beraber para sistemindeki bazı yenilenmelerin devreye girecek olduğunu, belki bu yönde bazı olumlu gelişmelerde yakalanabileceğini anlatıyor. ABD astroloji haritasıyla Venüs-Jüpiter Yengeç burcunda kavuşuyor ve gökyüzünde Venüs-Jüpiter Yengeç burcunda bir aradalar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin az evvel söylediğim gibi finansı temsil eden alanına bazı olumlu yönde de etkileri var. Yani bir taraftan stagflasyon konuşuluyor, bir taraftan zaten sürekli para basmana getirdiği bir enflasyon da beraberinde. Ama öte yandan finans sistemindeki bir takım yenilenmeler, yeni para sistemine geçişle ilgili bazı hareketler de olabilir. Belki bu yönde alınacak kararlar önümüzdeki dönemde, en azından şu bir aylık dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz ekonomi anlamında nefes alma şansı veya dünyada bazı önemli değişiklikleri her an bir takım önemli açıklamalar yaparak sağlayan diyelim Donald Trump'a bazı avantajlar da bu yönde sunabilir. Sürekli dünyayı şaşırtan bir lider Donald Trump. Astrolojik ifadesiyle Uranüsyen, Güneş-Uranüs kavuşum var astroloji haritasında. Dolayısıyla hangi zamanda ne yapacağı, hangi kararları alacağı çok belli olmayan bir lider. Şaşırtan, sürprizlerle dolu bir lider. Bazen attığı adımlardan çok rahatlıkla geri adım atabilen bir lider, en son yaptığı şeylerde olduğu gibi. Özellikle de
yükselen burcu Aslan, Merkür Aslan burcunda gerilerken Donald Trump tarifelerle ilgili bir açıklama yaptı. Arkasından geri adım attı ve bir anda örneğin metal fiyatları değişti, borsalar değişti. Tabii ki her şey onun bazı zamanlarda iki dudağının arasında gibi. Bu yüzden ettiği laflar dünya için genel anlamda etki yaratıyor ve önemli. Bir önemli harita daha, önemli derken önemli etkiler alacak olan bir harita. Elon Musk'ın astroloji haritasında yükselen yengeçtir ve 14 derece yengeçte olan Merkür'ü Jüpiter-Venüs kavuşumundan etki aldı. Bu da önümüzdeki günlerde Elon Musk'ın bazı yine önemli açıklamalar yapacağı, belki yeni sistem içerisinde bazı şeyleri ortaya çıkartacağı, kendini daha etkili ifade edeceği, daha fazla sahnede olacağı bir zaman diliminde olacağını gösteriyor. Bakalım Elon Musk'tan neler gelecek? Bazen Donald Trump'la çok hemfikir gibi gözükmesine rağmen çoğu zaman aslında aralarında güç çekişmesi ve çatışma olduğunu gördük. Bakalım önümüzdeki günlerde neler ortaya çıkacak. Ve son olarak Gümüş astroloji haritası hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Gümüş astroloji haritası, yani Gümüş'ün borsasında ilk işlemi yapıldığı gün 5 Temmuz 1933 ve sabah saat 9:30 ilk işlem saati, 13 derece yengeçte Güneş derecesi ve Venüs Jüpiter bunun üzerinde kavuşum yapıyor. Gümüş için uzun zamandır söylediğimiz bir şey var. Bu yıl sonuna kadarki süreçte hayli iyi prim yapabileceğini tahmin ettiğimi söyledim. Önümüzdeki yıla da yansıyacağına dair çeşitli öngörülerim oldu şimdiye kadar. Bu ay içerisinde de bu olumlu etkiyi aldığı, tabii ki liderlerin açıklamaları her şeyi değiştirebiliyor ama bu içinde bulunduğumuz günlerde burada da en azından yukarı yönde hareketler bekleyebiliriz. Tabii astroloji haritaları bize genel resmi, büyük resmi gösteriyor. Gündelik hareketleri en azından ben astroloji haritalarıyla tahmin etmeye çalışmıyorum ya da bir rakam zikretmiyorum. Bu genel bir bilgidir. Önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacağını düşündüğüm Gümüş'ün fiyatlarında bir kısım önümüzdeki dönemde yükseliş yine göreceğimizi sanıyorum. Bu bir öngörüdür ve bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu da özellikle belirtmek isterim. Evet, genel olarak içinde bulunduğumuz döneme şöyle bir bakış yaptık. En başından da söylediğimiz gibi astroloji bize özellikle geçmişte yaşanan bazı gezegen açılarına ve geometrilerine göre tarihte geriye dönüp baktığımızda geleceğe yönelik olayları tahmin etmemiz için bir fırsat sunar. Tarih tekerrürden ibarettir dediğimiz en başından itibaren cümle tam da bunun üzerine güzellikle oturur. Yani astroloji aslında bir tahmin aracıdır diyebiliriz ve burada tahminler yapmak için geçmişteki önemli olaylar anındaki gezegenlerin yerleşimlerine bakarız. Astrolojide kullandığımız 10 tane önemli gösterge var. Ay, Güneş, Plüton ve diğer özellikle uzun ve yakın yörünge çizen bizim Güneş sistemimize ait olan gezegenler. Bunlardan Plüton Kova burcundan geçiş yapmakta. Ta 2044 yılına kadar Kova burcundan geçişine devam edecek. Dolayısıyla Plüton'la ilgili yaptığımız öngörüleri biraz daha uzun dönem için yapıyoruz. Plüton büyük değişim dönüşümleri ifade eder. Ve Plüton'a geçiş yaptığı Kova burcu teknolojiyle alakalıdır. Özellikle uzay çağındayız. Uzay bilimleriyle alakalıdır ya da gündelik hayatımızın içerisinde kullandığımız bütün bilimsel konularla alakalıdır. Ve dönüşüm Plüton Kova burcundan geçerken en çok insanın bilincinde olacak içinde bulunduğumuz dönemde. Çünkü Kova insanı temsil eden burçlardan bir tanesidir ve kolektifle alakalıdır. Yani daha toplumsal değerler, toplumsal konuları anlatır. Hümanistik diyebileceğimiz bir özelliği vardır. O zaman demek ki insanın bakış açısında, bilincinde, olayları algılamasında önemli değişimlerin olacağı bir süreçten geçmekteyiz. Tabii ki teknolojide her gün çok önemli gelişmeler yaşıyoruz. Hatta şaşırarak bu da mı oldu, bunu da mı yaptılar diyoruz. Ama sanıyorum Plüton'un bu Kova burcundan geçiş döneminde
yapay zeka öyle bir gelişecek ki belki bugün bildiğimiz şeyler yarın bize çok daha geride kalmış olacak. Plüton'un uyumlu açıda ilerleyeceği Uranüs gezegeni. İçinde bulunduğumuz günlerde İkizler Burcu'ndan geçiş yapıyor. Bir müddet Boğa Burcu'na geriledikten sonra 2026'da Nisan ayından sonra tamamen İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak. Uranüs değişimlerle, yeniliklerle alakalı ve az evvel Kova Burcu'na atfettiğimiz konularla, teknoloji, bilgisayarlar, bütün yapay zekaya ait şeylerle de alakalı. İkizler Burcu iletişimle alakalı, seyahatlerle alakalı, yolculuklar ve Uranüs özellikle hava yolculukları, uzay yolculukları ile alakalı. Demek ki bu önümüzdeki süreçte Uranüs'ün İkizler Burcu'ndan geçişi yaklaşık 7 yıl sürecek. Bu önümüzdeki süreçte demek ki yolculuklar, seyahatler alanında önemli değişimler bekleyebiliriz. Tabii hava yolculuklarının daha fazla artacağını bekleriz. Düne kadar elektrikli arabaları konuşuyorduk. Belki bundan sonraki önümüzdeki yakın süreçte havadan yani uçarak hareket eden arabalardan bahsedeceğiz. Uçan arabalardan belki de bahsedeceğiz. Bunlar şimdilik bize fantazi geliyor olabilir ama bir zamanlar jetgilleri izlerdik. Çizgi film olarak baktığımızda belki de onlar bir müddet sonra hayatımızın bir parçası olacak. Uranüs ve Plüton arasındaki uyumlu açı bu yaz aylarında henüz etkisini göstermekte. Özellikle de Ağustos sonunda çok etkili olacak. Dolayısıyla yapay zeka, bütün teknik, teknolojik konular bu alanlarda önemli keşif ve icatlar ama aynı zamanda insanlığın algı ve bilincinde de bir yükselişi de beraberinde getirebilir. Tabii hepimizin aynı anda topluca böyle bilinç yükselmesi yaşayacağımızı falan söylemiyor. Kişiye göre değişir. Ama ve lakin bu fırsatı sunar 2026 yılından itibaren daha da belirgin bir şekilde sunmaya devam edecek. Yine içinde bulunduğumuz günlerde ağır hareket eden ya da uzun yörünge çizen gezegenlerden bir diğeri olan Neptün Koç burcunda seyrediyor. Neptün mistik ruhani konularla alakalı, yani spiritüalite dediğimiz zaman, ruhsallık dediğimiz zaman Neptün aklımıza gelir. Koç burcuysa girişimcilikle, yeniliklerle, cesaretle, atılımcılıkla alakalı. Tabii bütün bu spiritüalizmle ilgili alanlarda bazı yeni gelişmeleri, bazı özellikle guru olarak tanımlanan spiritüel liderlerin öne çıkışını da önümüzdeki dönem için bekleyebiliriz. Tabii her zaman olduğu gibi her şeyin iki yönlü olmasında gördüğümüz gibi sahte gurular da türeyecektir. Ama Mevlana Celaleddin Rumi, onun yaşadığı dönemde Neptün Koç burcundaydı. Yaklaşık 165 yıllık periyotlarla Neptün aynı burçtan geçiyor. Yani 12 burçluk bir zodya kat etmesi. O zaman Mevlana Celaleddin Rumi'ye eğer biraz atıfta bulunursak, hani spiritüalizm alanında bir öncü esasında bu alanda yaptığı şeyleri düşündüğümüzde, Mesnevi'yi düşündüğümüzde, kattığı şeyleri düşündüğümüzde belki de önemli bir spiritüel gelişimin arifesinde olduğumuzu düşünebiliriz. Neptün'ün de bir burçtan geçişi 14 yıl sürüyor. Yani 2026'dan başlayarak 13-14 yıllık bir süreç Neptün'de Koç burcunda ilerliyor olacak. Bütün bu ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmelerinin bir araya geldiği bir zaman dilimindeyiz. Yani 2025 yılında bunu deneyimliyoruz. 2026 yılının özellikle ilkbahar aylarından sonra daha da yoğun deneyimleyeceğiz. En başından sayarsak Plüton Kova'da, Neptün Koç'ta ve Uranüs de İkizler Burcu'nda olacak. Ağır hareket eden gezegenlerin yakın zamanda burç değiştirmeleri her zaman olmuyor. Yani birbirlerine çok yakın zamanda. 2024 sonundan başladı, 2026 dahil devam ediyor olacak. Bütün bunlar bize aslında insanlığın çok önemli bir dönüşüm zamanında olduğunu anlatıyor. Yani evrim sürecinde çok önemli bir süreçten geçiş yaptığını anlatıyor. Bunu gündelik olaylar çerçevesinde pozitif veya negatif olarak görebiliriz. Çünkü bazen çok zorlu olaylarla karşılaşıyoruz.
Mesela içinde bulunduğumuz zaman diliminde Neptün Koç'ta ve Satürn de Koç'ta beraber ilerledikleri için yangınlarla daha fazla yüzleşiyoruz. Doğanın adeta yok olmaya başladığını görüyoruz. Pek çok yerde ormanlarımızın ne yazık ki mahvolduğunu ve tabii ki içerisindeki hayvanlarla birlikte çok büyük zararlar gördüğünü görüyoruz. Bunlara şahit oluyoruz. Bunlar bize gerçekten büyük bir stres yüklüyor. Ama bir tarafında da bunları kaybetmemek için, bunlarla başa çıkabilmek için neler yapmamız gerektiği yönünde daha fazla gayret etmemizi umarım beraberinde getirir. Doğamız çok çok önemli. Yeşil vatan diyoruz. Denizlerimiz çok çok önemli. Mavi vatan diyoruz. Geleceğimiz. Dolayısıyla bu konuda farkındalığımızın umarım daha fazla gelişimine katkıda bulunur bu gezegen geçişleri. Ha tabii hemen şunu da eklemek isterim. Gezegenler bizim için bir şey yapmıyor. Yapan bizleriz. Bizler bir şey yapmadığımız sürece bu gezegen geçişlerinden hiçbir şekilde kâmımızı almamış oluruz. Ama umarım bizi biraz daha uyandıran bu gezegen geçişleri sahip olduğumuz değerlere daha da fazla sahip çıkmamız için bizde bir farkındalık yaratır. Hem Satürn'ün hem Neptün'ün Koç burcundan geçişi kuraklık konusuna da dikkat çeker. Koç burcu sıcak ve kuru doğada bir burçtur ve kuraklıkla da ilişkilidir. Kuraklık artık içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği. Az evvel dedik ki ormanlarımız çok önemli. Şimdi suyun önemine bir kez daha dikkat çekelim. Çünkü daha evvelki periyotlara baktığımızda ülkeler arası ilişkilerde agresyonların, özellikle aynı yakın bölgede yaşayan komşular arasındaki savaşların arttığı dönemlere denk geldiğini görüyoruz. Özellikle Neptün'ün Koç burcundan geçişinin. Ve içinde bulunduğumuz coğrafyada su çok önemli olduğu ve bundan sonra daha önemli olacağı için burada da bir mücadele içerisine girmek gerekecek zamanlar olabilir önümüzde. Yani madenler çok çok önemli. Pek tabii ki petrol çok çok önemli. Ama astrolojik açıdan bana sorarsanız su bunlardan çok daha önemli. Bunun farkında olmamız, tabii ki bireysel olarak gündelik hayatımız içerisinde suyu nasıl kullandığımıza da dikkat etmemiz çok çok önemli. Ama içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği olarak bundan sonrası için suyun önemine en azından bir kez daha vakıf olmamız çok çok önemli. İçinde bulunduğumuz bu dönemi en azından bir geniş çerçevede de tarif etmeye gayret ettik. Umarım faydası olur. Tabii ki yeni aylar, dolunaylar, 15 günlük, bir aylık süreçlerle hayatımızda neler olacağını anlamamız için çok faydalı. Ama az evvel bahsettiğim uzun yörünge çizen, ağır hareket eden gezegenlerin geçiş yaptığı burçlar ve bunların birbirleriyle açıları da bize aslında önümüzde neler olduğunu tarif etmemiz için bir fırsat sunuyor. Astrologlar bunun için var. Yoksa gündelik burç yorumlarıyla sadece bir yere varamayacağımızı, kolektif düşünmeyi öğrenmemiz gerektiğini hatırlayalım. Ve astrolog meslektaşlarıma da buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Bireylerin astroloji haritaları çok önemli olmakla birlikte ülkelerin astroloji haritaları daha önemlidir. Çünkü bir coğrafyaya aitiz, bir ülkeye aitiz ve bunun içerisinde bağımsız olarak her ne kadar seçme şansımız olsa da o ülkenin ana kurallarına bağlıyız. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde birlikteliğimizde Türkiye astroloji haritasından daha bolca bahsedeceğim. Hepimizi genel olarak ilgilendiren olaylardan daha bolca bahsedeceğim. Ve umarım bizi izleyenler bireysel haritalarından çok hepimize ne olacak sorusunu daha fazla sorarlar ve hepimiz ne kadar bilinçlenirsek bu ülkeye de o kadar sahip çıkarız diyorum. Efendim şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.